birçok izleyicinin en sevdiği karakter Ragatha karakteridir. Bundan önceki yapmış olduğum videolarda 7. bölümde soyutlanacak olan karakterin hangisini sizlere sorduğumda özellikle Ragatha olduğunu söylemiştiniz. Ve bazıları Gangle'da diyor ama sonuç itibariyle en çok yorumlarda Ragatha ismini duymuştum. Fakat aynı zamanda en çok sevilen karakterin de o olduğunu farkına vardım. İşte tam olarak bu video sizlere Ragatha'nın geçmişi, aslında gerçek anlamda 7. sezonda neden soyutlanacağını, çünkü özellikle 5. sezondaki saçındaki glitchlenmenin farkına vardığımdan sonra bunun üzerine bir teori üretebileceğimi farkına vardım ve işte bu videoda sizlere Ragatha hakkındaki olabilecek her türlü şeyi ve psikolojik altyapısını ve en önemlisi daha önceki videolarımda olan karakterlerin bedeninin aslında gerçek hayattaki karakterlerinin yansıması olduğunun kanıtı niteliğinde bir video hazırladım. Biraz karmaşık olarak anlatmış olabilirim ama sizlere 7. bölümün kapısını aralayacak bir video yaptım. O yüzden bence bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilir ve en önemlisi teoriler için yorumlara gelebilirsin. Bu arada sizlerden ufak bir ricam, eğer telefondan istiyorsanız Hyper desteğiyle bu videoyu ön plana çıkartarak daha fazla kişiye erişmesini sağlayabilirsiniz. Unutmayın, yorum yazmak ve beğenmek ve özellikle Hyper desteği bizler için çok önemli. Daha fazla video için de beklemede kal diyerekten ben Masalcı Dede. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Ragatha'nın bez bebek tarzı bir karakter yapısına sahip olduğunu hepiniz farkına varmışsınızdır. Ama aslında buradaki yatan neden onun gerçek hayattaki karakteristik özelliğinden kaynaklı. Bu ne demek? Çünkü bu hiç de tesadüf değil. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Ragatha karakteri tam bir anaç figür karakteri gibi. Biri düştüğünde ona yardımcı olan, her türlü olumsuzluğa rağmen iyimser olan, insanları motive eden ve en önemlisi ise ne olursa olsun üzüldüğünü, sinirlendiğini veyahut da gerçek olarak hissettiği duyguları yansıtmayan bir karakter. O da herkes gibi üzülüyor, sinirleniyor, öfkeleniyor veyahut da kararsız kalıyor. Ama yine de her zaman yüzünde bir gülümse ve insanlara her zaman pozitiflik veriyor. Peki sizce bu davranış gerçek mi? Değil arkadaşlar. Ragatha bu zamana kadar rol yapan bir karakter. Neden mi? Şimdi bez bebekler genel olarak rahatlık, sevimlilik, insanları böyle motive eden, onlara böyle hani gerçek anlamda özellikle kız çocuklarına anaç duygular yükleyen bir figür olarak yaratılmıştır. Bu gerçek hayatta böyledir. Ve bir noktadan sonra kenara böyle fırlatılıp atılır. Özellikle de Ragatha karakterine baktığımızda çizgi filmde de böyle. Herkese yardımcı olan, sarılan, onlara destek olan tam bir anaç figür. Ama diğer taraftan baktığımızda özellikle son 2 bölümdür, 5 ve 6. bölümü söylüyorum, Pomni ile olan arasındaki böyle kopukluk, arkadaşsız kalma, özellikle 5. bölümün sonunda yüzümüze vuruyorlar. Yani arada kaldı, ne yapacağını bilmediği bir nokta. Çünkü o ne yaparsa yapsın, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, ne kadar destekleyici olursa olsun arkadaş edinmekte biraz güçlük çekiyor. Hep sevilmek istiyor. Arkadaşsız kalmak istemiyor. Jax'in aksine o her şeyi önemsiyor. Ve özellikle 5. ve 6. bölüme baktığımızda Ragatha, yani Jax'in Ragatha'ya karşı davranışına baktığımızda ne kadar kötü davrandığını, böyle kenara fırlatıp attığına dair bir kurgu görmüştük. İşte bu noktada bir önceki videom olan Jax videomda Ragatha ve Jax'in kardeş olduğuna bir gönderme de bulunuyor ve aynı zamanda onların geçmişte ortak bir yaşantı yaşadığını da doğruluyor nitelikte. Çünkü aralarındaki muazzam kopukluk ama bizlere bir türlü söyleyemedikleri Ragatha'nın çiftlikte bir ev kızı olması, varlıklı bir aile olması, annesinin sürekli ona bağırması, çağırması, aşağılaması, emlak işi yapması, Jax'in de Mısır'dan korkması ve çiftliği bilmesi. Bunu nereden biliyorsa yani bu da ilginç bir teori. Ve özellikle ikisinin arasındaki bakışlara baktığımızda çiftlik dedikten sonra Jax'in böyle hani hüzünlü bir şekilde yere bakması ve en önemlisi ise Jax'in onun abi olabileceğine dair bir teori var. Çünkü Jax ona sürekli olarak zorbalık yapıyor. Ragatha'nın bu kadar sevilmeye ihtiyaç duyması, onun her şeye pozitif bakması, çiftlikte yaşaması, aynı zamanda Jax'in de çiftlikte yaşaması, Jax'in de söylediği gibi kendisinin maskülen tavrının özellikle Ragatha'ya karşı uyguladığına dair bir teori var. Jax'in ona uygulamış olduğu bu tabiri caizse zorbalık, onun kardeş olma ihtimalini bir üst seviyeye çıkartıyor. Çünkü ikisinin de ortak yaşantıya sahip olması ve en önemlisi birbirlerini tanıyor ama tanımıyormuş gibi yapması, geçmişteki yaşadıkları bazı olaylardan kaynaklanıyor. Şu an için bu duyguların tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz ama rivayetlere göre Ribbit karakterinin soyutlanmasından. Bunu nereden çıkartıyoruz?
Çünkü 5. bölümünün reklam arasında özellikle Jax'in Ribbit'in orada durması ve Ragata'nın artık onun bir arkadaşının olmadığını söylemesi bunlara biraz referans olarak olabilir mi? Ragata'nın bu tüm zorbalıklarına ve gerçek hayatta da bu zorbalıktan kaynaklı yaşadığı tüm psikolojiye baktığımızda onun bu dışarıya yönelik her şeye karşı olumlu havası tamamıyla üstünü örtmüş olduğu bir kamuflaj. Çünkü o duygularını yansıtmayarak soyutlanmadan da kurtulmaya çalışıyor. Ancak özellikle 5. bölümünün 2 karesinde glitchlenmeler meydana gelmiştir. Saçının bozulması, bir noktada bir beyazlığın gelip çıkması, sinirlendiğinde özellikle bunların yaşanması, 7. bölümde Ragata karakterinin soyutlanacağına dair teorileri çok kuvvetlendiriyor. Ancak şöyle bir handikap da var. Yapılan açıklamalar doğrultusunda Glitch aslında bunların tamamıyla rendersal bir hata olduğunu söylese de sadece bizlere bir tebessüm ettirmekten başka bir şey yapmıyor. Belki de ta en başından beri ve özellikle 5. bölümden bu yana 7. bölümde Ragata karakterinin soyutlanacağını söylüyor olabilirler mi? Çünkü baktığınızda özellikle yapılan açıklamalar doğrultusunda Jax'in o 6. bölümdeki tuhaf tavırlarına rağmen, Kane'in aşırı bozulmalarına rağmen hiç beklenmedik bir karakterin soyutlanacağını söylediklerinde benim sayfama gelen binlerce yoruma baktığımda Ragata karakteri en ön planda çıkıyor. Yani aslında sizler de bunu tabiri caizse hissetmişsiniz. Tabii seride Ragata karakteri soyutlanırsa nasıl bir yol izlenir bilmiyorum ama sonuç itibariyle Ragata karakteri bu zamana kadar kendisine has bir kamuflaja bürünmüş, tamamıyla rol yapan, tabiri caizse yalan söyleyen, arkadaşlarını kaybetmemek için onları böyle poflayan bir karakter. Aslında bu davranışının temel sebebi geçmişteki annesiyle ve Jax'le yaşamış olduğu krizler ve arkadaş edinememesinden kaynaklı yaşadığı eziklik duygusuyla bağdaşıyor. İşte bu noktada 3 farklı teorinin internette dolaştığını sizlere söylemem lazım. Sizin bu 3 farklı teori hakkındaki fikir ve düşünceleriniz neler, yorumlara yazmayı unutmayın ve en önemlisi sizin bir teoriniz varsa da yorumlarda belirtin ki çok daha çeşitli videolar sağlayabilelim. Birincisi öğretmenlik teorisi. Geçmişte İlk dijital sirk çıktığında kendisinin bir öğretmen olabileceği ve öğrencisini vermiş olduğu bir sanal gerçeklik ile bu dünyaya hapsolabileceğine dair bir teori üretilmiştir. Bunun temel sebebi ise Pomni ve diğer karakterlere özellikle mentorluk yapmaya çalışmak ve onları yönlendirip desteklemeye çalışmak bu teoriyi destekler nitelikteydi. Fakat 5. bölümün çıkmasıyla beraber onun geçmişte emlakçılık ve çiftlikte çalıştığına dair bilgiler edindikten sonra öğretmenlik teorisi tabiri caizse çürümüş durumda. İkincisi benim üretmiş olduğum Jax ve Ragata'nın kardeş olduğu ve Jax'in Ragata'nın abisi olduğu teorisi. Biliyorsunuz özellikle 5. bölümde Ragata'nın çiftlikte çalıştığını söyledikten sonra Jax karakterinin böyle tuhaf davranması ve başına eğmesi ve özellikle Ragata'nın o çiftlikten korkuyor demesi onların zamanında hayatlarının kesiştiğine dair en büyük kanıt niteliğinde. Bunu da bir yerden çaldı demeyin arkadaşlar, ben bu teorilerin birçoğunu kendim zaten uyduruyorum. O yüzden lütfen yorumlara yazmayın. Eğer gerçekten bir teoriniz varsa yorumlara yazarsanız daha yapıcı olur. Teşekkürler. Üçüncü ve en karanlık teorisi ise Ragata karakterinin rehabilitasyon merkezinde yatırılmış karakterlerden biri olabileceği. Özellikle annesi olan tavırları, ona bağırması, hayatta başarısız olması, emlakçılık işine girmesi, devasa çiftliklerinin ve zenginliklerinin olmasına rağmen ve Jax'in yapmış olduğu o zorbalıklara rağmen onun bir noktada kafayı bir tık sıyırıp rehabilitasyon merkezine yatırıldığına dair rivayetler bulunmakta. Ve özellikle de insanlara yaranmaya çalışması bunun en büyük kanıtı niteliğinde. Çünkü o her şeye rağmen arkadaşlarını kaybetmemek için onlara tabiri caizse ikinci bir maske takınıyor. Bu da psikolojik altyapısındaki bozukluktan kaynaklı geçmişte bir gün hastaneye yatmış olabileceği teorisini desteklemekte. Ve gelelim özellikle şimdi 7. bölümde Ragata'nın neden soyutlanacağına. 5. bölümde Jax'le yaptığı konuşma esnasında 2 farklı glitch'i tespit etmiştim. Aslında birincisi internette dolaşan teorilerdeydi ama ben bugün izlerken yanlışlıkla beyaz bir nokta fark ettim orada. Ve bu noktada gerçekten aslında Ragata'nın duygularını tam olarak kontrol edemediğini anladım. Ve o duygularını kontrol edememesi onun glitchlenmesi ve bozulmasına neden oluyor. Tabi belki de 1. bölümde Kufmo'nun ona uygulamış olduğu darbeden ya da şiddetten kaynaklı bir bozulmadan kaynaklı da olabilir ama sonuç itibariyle onun bu glitchlenmeleri bir sonraki soyutlanacak karaktere işaret ediyor olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki kardeş olmasıyla alakalı ne alaka bu teoriyi uyduruyorsun? Unutmayın, ikisinin de farklı zıt kutuplar olması, yani duygusal anlamda, aynı zamanda kişiliksel anlamda ve en önemlisi
görünüş anlamında iki zıt kutba sahip olması onun Annie ve Reggie adlı iki kardeşi temsil ettiğine dair teorileri de ortaya çıkarmakta. Ve en önemlisi bunca şeye rağmen Ragatha'nın Jax'ten onay almaya çalışması, zehirli bir ilişki içerilerinde olması aslında Ragatha'nın geçmişte de onaylanmaya ihtiyaç duyan bir karakter olduğunu yansıtır. Bu da genel olarak abi kardeş ilişkilerinde oluşan bir durumdur. Peki sorularım şunlar. Eğer 5. bölümde özellikle Pomni ve Jax birbiriyle arkadaş olmaya çalışması, 6. bölümde yeni bir ekip olması, Ragatha'dan böyle uzaklaşmaya başlaması, Ragatha'nın yalnızlık duygularını pekiştirecek mi? Psikolojik anlamda onu bu yıpratış soyutlanmaya mı itecek? Gerçek anlamda Ragatha'nın hikayesi neyle sonuçlanacak? Çünkü Ragatha'nın terk edilme ve onaylanma korkusuyla beraber onun sonraki soyutlanacak karakterlerden biri olması teorisini çok daha güçlendirdiğini düşünmüyor musunuz? Çünkü genel bu totale baktığımızda Ragatha'nın duygusal anlardaki patlamaları, onun gerçek anlamda hep sevimlilik duygusunu taşıması ve insanları bu şekilde göstermesi ama arka planında bilinçaltındaki o devasa fırtınaları ortaya çıktığı anda glitchlenmeler ve bozulmalarla beraber onun özellikle 7. bölümde soyutlanabileceği teorisini desteklemiyor mu? Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla teori içinse yorumlara yazarak bu videoyu çeşitlendirebilirsin. Ve buraya kadar izlediysen de videomu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi teoriler için yorumlara bir şeyler yazabilirsin. Bir sonraki video için de beklemede kal diyerekten ben Masalcı Dede. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, hoşça kal.